İsviçre Beypazarı marka maden sularında yüksek seviyede bor tespit edildiğini açıkladı. Tabi haliyle bu hepimizi korkuttu çünkü çok sevilen ve çok fazla tercih edilen yerli bir marka. Korkutmaları da keza çok normal. Çünkü bir toplumda bir şey değiştirmeniz gerekiyorsa korku pompalamanız çok mühim. Peki yaptıkları araştırma ne kadar gerçek? Beypazarı maden suyunu üreten firmadan yapılan açıklamada içme suyu için bor değerinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından litrede 2,4 mg, Avrupa Birliği tarafındansa litrede 1 mg olarak belirlendiği vurgulandı. Firma açıklamasında ürünlerinin Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen parametrelere uygun değerler içinde olduğu belirtildi. Bor, insan vücudu için en önemli minerallerin başında geliyor. Özellikle Japonya'da göğüs kanseri tedavilerinde borun birçok faydasının olduğu anlaşıldı. Yakın tarihte de ülkemizde pompalanan bu korku dolu senaryoların sonuçlarından hepimiz haberdarız. Köytürk'ün iflasa sürüklenmesinin ardından şu anda 21 tane ithal markanın tavuklarını tüketiyor oluşumuz, aynı senaryonun Beykoz kondurucusuna uygulanıp ayak sağlığımızı ithal markalara emanet edişimiz ve tabii ki bir zamanların starı Kola Turka. Hani şu açılan davalarla Japonya'ya satmak zorunda kaldığımız yerli kola markamız. Biz Beypazarı masumdur deyip maden suyu reklamı yapmıyoruz. Bu bir marka günahları serisi ve biz size çarpıtılan gerçekleri aktarmaya devam edeceğiz. Siz de bu konuyla ilgili değerli yorumlarınızı aşağıya yazarsanız sevinirim. Başımıza gelen bu senaryolar bir tarafa dursun, biraz da biz onların markalarıyla uğraşalım. Tüm dünyanın beslenme alışkanlıklarını belirleyen, insan sağlığıyla adeta bir oyuncak gibi oynayan markalarla. Marka günahlarına hoş geldiniz. Başlamadan hatırlatmakta fayda var. GZT olarak sizin için çok çalışıyoruz. En çarpıcı konuları, bilinmeyenleri, göz ardı edilen gerçekleri hiç çarpıtmadan çok büyük bir emekle 14 farklı altyazı ve 4 farklı dilde dublaj seçeneğiyle sizlerle buluşturuyoruz. 2 milyon abone olmamıza da çok az kaldı. Bu güzel yolculukta bizi yalnız bırakmayacağınızdan eminiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cristiano Ronaldo'nun Coca-Cola içmeyin, onun yerine su için uyarısını hepimiz iyi hatırlıyoruz. Ondan sonra Ronaldo'nun başına ne geldi? Kariyerinde çok büyük düşüşler yaşadı, birçok kulüp ona kapısını kapattı. Abi bu Coca-Cola çok güçlü ya, koskoca Ronaldo'ya neler yaptı diyenler oldu. Bunu söyleyenlerin bu konuyla ilgili hiçbir kanıtı olmadığını öncelikle bir söyleyelim. Bu yaşanılanlar komplo teorisi olabilir, kimisine deli saçması gelebilir. Sonuçta ortada hiçbir kanıt yok. Delilsiz davaya da hiçbir hakim bakmaz ancak şimdi bizim bazı markalarla anlatacaklarımızın hepsi kanıtlı. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nin 2017 Mart sayısı dünya genelindeki obezite yayılımını inceledi. Araştırma yayılımın %64'lük bölümünü şimdi sizlere anlatacağım markalar yüzünden olduğunu söylüyor. Mesela İngiliz Time gazetesinde yer alan Coca-Cola'nın bilim insanlarına şekerli içeceklerin zararlarını reddetmeleri için milyonlarca dolarlık bütçe aktarımı yaptığı iddiasını kaçımız biliyorduk? Bence çok azımız. Hiç durmadan hızlı anlatmaya devam edeceğim. Coca-Cola her yıl 100 milyardan daha fazla tek kullanımlık plastik şişeyi piyasaya sürüyor. Bu hamlesiyle de dünyadaki iklim krizinin en büyük paydaşlarından birisi. Kurulduğundan bu yana çok sayıda çevreci etkinliğe sponsor olmaktan geri durmayan şirket, bahsedilen tüm bu sorunların en büyük nedenleri arasında gösterilen plastik şişeleri üretmekten de hiç vazgeçmiyor. Bunların üretimi sırasında salınan sera gazlarının atmosfer etkisini konuşmaya gerek bile yok. Gelin rotamızı biraz da Kuzey İrlanda'ya çevirelim. Kuzey İrlanda'da gerçekleşen olayda Coca-Cola şişelerinin içinde insan dışkısına rastlandı. Bu olayın üzerine Kuzey İrlanda polisi kapsamlı bir araştırma başlattı. Şirket soruşturma sonrası tüm şişelerini toplatma kararı aldı. Üretim malzemelerinin dünyanın çeşitli yerlerinden ithal edilerek birleştirildiğini de düşünürsek sorunun ciddi boyutlara ulaştığını söyleyebiliriz. Coca-Cola bu insan dışkısı bulaşmış makinelerin 15 saat boyunca titizlikle temizlendiğini kamuoyuna açıklasa da bu açıklamalar tatmin edicilikten oldukça uzak kaldı. Üstelik bu skandala imza atan şirketin 500'den fazla alt markaya sahip olduğunu da biliyoruz. Bu üretim bandında diğer markalar için de üretim yapıldıysa insanlar sadece kola ile zehirlenmedi diyebiliriz. Peki Nestle? Hani çikolata konusunda dünya markası olduğunu iddia eden kuruluş. Mesela çocuk işçi kullanmasına rağmen Nestle'ye hiçbir yaptırım uygulanmadığını biliyor muydunuz? Hatta daha da ileri gideyim. Kuraklığın bizzat sebebi olan Nestle'yi kaçımız iyi tanıyoruz? 1200 yıldır örneğine rastlanmayan Kaliforniya kuraklığı bizzat Nestle yüzünden çıktı. Şirket su kaynaklarını umarsızca kullandı ve dönüp arkasına bile bakmadı. So what do you think is going on? Well, somebody is sucking the water out of my creek. And who do you think that somebody is? I think that somebody is Nestle. And they'll say, well, you can't prove that. However, they are the only large corporation that is sucking water out of my stream by the millions of gallons
that has moved into my township. Aynı şirket Pakistan'da bir köyde bir su şişeleme tesisi açtı ve bölge halkının tamamını içme suyundan mahrum bıraktı. Sonuçlarını hepimiz iyi biliyoruz. Hastalıktan ölen bir sürü çocuk ve hiç dinmeyen bir susuzluk. Son derece masum olan İsviçre merkezli Nestle, maden suyunu yasa dışı yollarla filtreleme uygulaması yüzünden soruşturma yedi. İsviçre, hani şu en başta Beypazarı ile ilgili iddiaları ortaya atan İsviçre mi? Evet, o İsviçre. Nestle yıllarca illegal filtreleme yöntemleri kullandığını kabul etti bu arada. Bu sadece bir iddiadan ibaret değil. Bu arada Nestle'nin garip bir satın alma işlemi mevcut. Şirket alerji ilaçları üreten bir başka şirketi 2 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bu satın alma kamuoyunda şu sorular akla getirdi. Neden ve hangi amaçla? Şirketin açıklaması ise gerçekten hepimizi tatmin edecek düzeydeydi. Bu yalnızca ticari bir karardır. Satın alınan şirketin birçok farklı ilacın üretim lisansı için yaptığı başvurular da şüpheleri Nestle'nin üzerine odaklamaya yetti. Bir çikolata şirketinin bir ilaç şirketiyle oluşturabileceği herhangi bir birlikteliğin çok da masum olabileceğini düşünmek sanırım normal bir durum olmasa gerek. Sanırım bu markayla ilgili birkaç şey öğrendik, değil mi? Peki çocukların o çok sevdiği Kinder, o ne kadar masum? Kinder gerçekten de sürprizlerle doluymuş. Kinder'in ürünlerinde salmonella bakterisi bulundu ve 12 ülkede en az 324 kişiye bulaştı. Ferrero tarafından üretilen çikolatalarla bağlantılı olarak İsviçre'de 41 kişiye bakteri bulaşırken Hollanda, Avusturya, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, İspanya ve Norveç'te de doğrulanmış enfeksiyonlara rastlandı. ECDC'den yapılan açıklamaya göre salmonella bakterisinden en fazla etkilenen kesim 16 yaşından küçük çocuklar oldu. Bu çocukların %41'i hastaneye kaldırıldı. Ne dersiniz? Bu markaları biraz daha tanımaya başladık mı? Hani bir de dev bir şirket var. Evinizin her şeyi olduğunu iddia eden IKEA. Onların meşhur İsveç köftelerini de hemen hemen herkes duymuştur. Çekya'da yapılan testlerde ürünlerin içinde at eti olduğu tespit edilmesinin ardından IKEA, 13 Avrupa ülkesinde mağaza içi restoranlarda sattığı ünlü İsveç köftesini geri çekmek zorunda kaldı. At eti demişken Burger King'i hiç atlar mıyız? Tabii ki atlamayız. Burger King uzun zamandır bu konudaki söylentileri ve bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor ve iddiaların temeli olmadığını temin ediyordu. Ancak yapılan detaylı incelemelerden sonra fast food zinciri etlerine at eti karıştığını itiraf etti ve müşterilerinden özür diledi. Peki ya McDonald's? Hani şu Burger King'le sürekli dövüşen, danışıklı dövüşen dersek daha iyi olur sanırım. Sahte helal belgesiyle insanları kandıran McDonald's'tan bahsediyorum. ABD'nin Detroit şehrinde bir McDonald's bayisi kızartılmış tavuklarının İslami şartlara uygun hazırlandığına dair reklam kampanyası yaptı. Bu durumu şüpheli bulan o bölgede yaşayan Müslümanlar olayı derinlemesine araştırınca McDonald's'ın yalan söylediğini belirledi. Bunun üzerine Müslümanlar gıda devine dava açtı. Yapılan duruşmada yargıç McDonald's'ın $700.000 ceza ödemesine hükmetti. Oreo'yu da bu videoda geçirmezsek olmaz çünkü onlar da en az anlattığım markalar kadar masum değiller. 2013'te ABD'nin Kentucky eyaletinde bir grup sinir bilimci 3 fareyi farklı labirentlere koydu. Bu labirentlerin birisinde Oreo, diğerinde pirinç patlağı, sonuncusundaysa bir doz uyuşturucu madde bulunuyordu. Yapılan deneyler sonucunda farelerin Oreo ve uyuşturucu maddeye verdikleri tepkilerde beynin benzer yerlerin tetiklendiği ortaya çıktı. Yüksek yağ ve şekerin bağımlılık yapıp yapmadığını incelemek için başlatılan bu deney, Oreo'nun uyuşturucu maddeler kadar bağımlılık yaptığını ortaya çıkardı. Bu çalışmayı yürüten ekibin başında bulunan profesör ilginç bir şekilde farelerin de Oreo'yu yemeye insanlar gibi orta kısmından başladığını söyledi. Ortasındaki beyazlığın krem olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Gerçi yanılmanız çok normal çünkü ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yasaklanmadan önce Oreo kutularında ortadaki beyazlığı krem olarak tanıtıyordu. Peki bu farelerin de insanlar gibi severek yediği ortadaki beyazlık nedir? Oreo ilk kurulduğu zamanlarda domuz yağını da içeren gizli bir formül kullanarak bisküvilerini üretiyordu. Yani o beyazlık içerisinde süt ürünü bulunmuyor. Etiketinde de vanilyalı değil, vanilya aromalı krema şeklinde not düşülüyor. Günümüzde ise tam olarak nasıl yapıldığı bilinmemekle beraber şirketin özellikle Müslüman ülkeler için ürettiği bisküvilerde domuz ürünlerinin kullanılmadığını belirten açıklamalarını etikete eklediklerini belirtelim. Bunun yanında bir takipçinin Oreo helal mi sorusuna önce helal değildir diye yanıt verip sonra tweet'i sildiklerini de eklemekte fayda var. Helal olmadığını açıklayan bir başka marka ise Nutella. İtalyan bir çikolata firması tarafından üretilen Nutella, Twitter'dan gelen bir soru üzerine helal olmadığını açıklamıştı. Sosyal medyadan sorulan soruya karşı hayır helal değiliz yanıtını veren Nutella ardı ardına gelen tepkiler üzerine geri adım atıp yanlış tweet attıklarını belirterek özür diledi. Nutella demişken kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olduğunu iddia eden kahvaltılık gevrek Kellogg's'u hatırladınız mı? Multimilyoner Kellogg CEO'sundan yoksullara bir tavsiye geldi. Akşam yemeğinde mısır gevreği yiyin.
Ancak CEO Gary Pinnick'in bu önerisi sosyal medyada birçok insanı kızdırdı. Yorumlarda bu aptal yılda 4 milyon dolar kazanıyor, çocuklarını akşam yemeğinde mısır gevreğiyle mi beslediğini sanıyorsunuz gibi ifadeler öne çıktı. Birçok kullanıcı Gary Pinnick'in sözlerini ayrıca devrim öncesi Fransa'nın son kraliçesi olan Marie Antoinette'nin ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler sözlerine benzetti. Peki Unilever'a ait olan Knorr'a ne demeli? Hani şu annelerimizin çorbasında sürekli kullandığı bulyonların sahibi Knorr'dan bahsediyorum. Zaten yıllardır televizyonlarda ve internette sürekli bunları söylüyor sağlıkçılar, ancak bizim de hatırlatmamızda fayda var. Bulyonun içerdiği kimyasallardan dolayı vücut Çin restoranı sendromu adlı toplu bir reaksiyona giriyor ve düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açıyor. Anlattığım markaların yalnızca 2021'in ilk yarısında 3.9 milyar dolar kazandığını da hatırlatalım. Yani yeni rekabetlere, yerli markalara karşı oluşturulan bu korkunç ağ yalnızca 6 ayda devasa bir servetin sahibi olmuş. Nedense bu korkunç senaryolardan bu saydığım markalar, şirketler, hiç kimse etkilenmiyor. Hep bizim kendi yerli markalarımız etkileniyor, insanımız vazgeçiriliyor. Bunların şirketleri ise dünyayı yönetmeye devam ediyor. Her an hayatımızda olan 10 binlerce marka yalnızca bu şirketlere ait. Yani tüm dünyanın beslenme alışkanlıklarını belirleyen sadece bu markalar. Gıda endüstrisine yön verip insanların sağlığıyla oynayıp milyarlarca doları cebine indiren bu markalar. Alışveriş için markete gittiğimizde rafların arasında gezerken paketlenmiş ürünlerin etiketlerine bakarsanız aynı şirket adlarını tekrar gördüğünüzü fark edeceksiniz. Nestle, Kraft, PepsiCo, Mondelez International, Unilever, Danone ve diğerleri. Evet, özellikle doğal ya da organik etiketiyle satılan birçok ürünün aslında bu şirketlerin yan kuruluşları olduğunu fark etmeniz sizi epey şaşırtabilir. Amerika merkezli Coca-Cola, Kellogg, Fransa merkezli Danone, Amerika merkezli General Mills, İngiltere merkezli Unilever ve Amerika merkezli Mars. Bunlar dünyanın beslenme alışkanlıklarını belirleyen markalar. Gıda endüstrisine yön veren bu şirketleri sizlere tanıtmaya çalıştık. Bu içerikte ekranda gördüğünüz yüzlerce ürünün neredeyse tamamı obezite ve kalp hastalıklarına sebep olan aşırı miktarda doymuş yağdan, yüksek fruktozlu mısır şurubuna, Alzheimer, Parkinson ve epilepsiye sebep olan civadan, aspartam gibi katkı maddelerine kadar toksik bileşenler içerir. Peki bu ürünlerin tamamını nasıl tespit edeceğiz? Markete gidip elinize aldığınız ürünlerin arkasını çevirdiğinizde çoğunun arkasında bu markaların etiketi mevcut. Başka markalar olsa bile arkasını çevirip bakmanızda fayda var. Sonuçta ister mermi kullansın, ister oy pusulası, insan iyi nişan almalı. Kukulayı değil, kukulacıyı vurmalı. Abi bu Coca-Cola çok güçlü ya, koskoca Ronaldo'ya neler yaptı diyenler oldu. Bunu söyleyenlerin bu konuyla ilgili hiçbir kanıtı olmadığını öncelikle bir söyleyelim. Bu yaşanılanlar komplo teorisi olabilir, kimisine deli saçması gelebilir. Sonuçta ortada hiçbir kanıt yok.